Abi hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Abi sen de hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Bugün böyle bir değişik bir konseptle karşınızdayız. Arkada bir dış sesimiz vardı. Artık iç ses olarak da ikinci bir kişi. Bir de böyle deneyelim istedik. Abi nasılsın öncelikle? Hocam iyiyim. Bayağıdır birlikte video çekmiyorduk. Özlemişim açıkçası. Yeni format biraz Udemy'de ders veriyor gibi bir format ama hadi biraz bugün ne konuşacağız ona bakalım. Bizi mi özledin? Dizi Çapkını'nı mı özledin? Yalı Çapkını'nı mı özledin? Abi Dizi Çapkını'nı özledim genel olarak. Yalı Çapkını'nı da özlemişiz ama be. O zaman öncelikle şöyle yapalım. Şimdi magazin konuşalım. Bundan sonraki videoda da dizinin ilk bölümünü konuşalım. Tamam. Magazinden kastım da şu aslında. Yaz arasında bir sürü olay oldu. Hemen başlayalım isterseniz. Şimdi öncelikle bildiğiniz gibi yazın teknede Afra Saraçoğlu'yla Mert Ramazan Demir'in görüntüleri basına sızdı ve ikisinin aşkı ortaya çıktı. Afram gerçekmiş. Hani hep soruyorlardı ya gerçek mi? Bunlar oldu mu olmadı mı falan. Fanlar için çok iyi olmuştu yani. Twitter'da ben bakıyordum insanlar kendileri sanki biriyle sevgili olmuşlar gibi mutlulardı. Bu dizide de biraz aşırıya kaçma mantığıyla da yansıdı aslında. Hem eksi hem artı olarak da. Yani umarım mutlu olurlar. Set aşkı olarak kalmaz. Umarım dizi bittikten sonra da devam eder. Yani biraz reklam aşkı gibi geldi bana. Afram değil de daha çok Seyfer olsalar ve işte daha profesyonel bir şekilde yaklaşsalar daha hoş olurdu. Ben çok doğru bulmuyorum açıkçası. Türk dizilerinin makus talihi değil midir? Başroller hep böyle bir aşık olurlar. Evet, ya. o zaman da dizi geriler maalesef. Yapımcının da istemeyeceği bir şeydir. Sevgili Onur Güven Atan bu tarz şeylere pek açık değildir ama nasıl onayladı bilmiyorum. Zaten sonrasında da ayrıldı haberleri çıktı. Sonrasında tekrardan şöyle bir haber çıktı. Aslında hiç ayrılmamışlar. Bu tarz durumlar olabiliyor ama dizi çerçevesinde değerlendirecek olursak senin dediğin gibi pozitif negatif durumlar olabiliyor hocam. Hocam şöyle düşünsene. Haftanın 5 günü çekimdesin ve başrol sen 7-8 saat en az oradasın. En az diyorum. Biriyle ben de bakışsam, yakın temas rolle oynasam ben de bir noktada hoşlanmaya başladım. Yani insanlık hali bu noktada profesyonelliği koruyamama durumu her kişide oluyor ister istemez. Peki yeni bir ve yedek bir moderatör olarak sana bir soru sormak istiyorum. Sen Mert Ramazan Demir olsaydın ve Yalı Çapkını'nın geçen sene setinde olsaydın gönlünü Afra Saraçoğlu'na mı kaptırırdın yoksa Buğse Kahraman'a mı? Hocam Buse Buçak Kahraman'a kaptırdım ben. İşte tam bu noktada Buse Buçak Kahraman derken diziden Buse Buçak Kahraman ayrıldı. Hayırlara vesile olsun diyelim. Bunu uzun uzun konuştuk. Özellikle ikiniz de çok bu konuda fikirlerinizi beyan ettiniz. Öyle ki dizinin ilk bölümünde adı bile geçmedi kız. Öldü mü ölmedi mi bilmiyoruz açıkçası. Fandom için bir nefes aldılar, rahatladılar. Oyuncu için de bence iyi oldu. Yeni projelerde devam edecektir. Çünkü çok fazla gündem oluyordu. Zaten senarist de çok fazla karakterine derinlik eklemiyordu bir noktada. O diziye sanırım izleyici kitlesi açısından uymuyor gibiydi ama ben yine de başarılı olacağını düşünüyorum. Dizi bir estetik kaybetti ama hocam değil mi? Kesinlikle ben de Buğçe'nin güzel bir kadın oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ama Yalı Çapkını'yla bir şekilde olmuyordu ve çatışmasını doldurmuştu. 12. bölümden sonra hiç gerek yoktu Pelin karakterine. Kendisi için de hayırlı olsun. Umuyorum başka dizilerde kendisini görürüz. Sadece geçen seneden kalma bazı kırgınlıklar var. Çok üstüne gidildiğini düşünüyorum. Biz de yaptık. Kendisinden özür diliyoruz. Özür diliyoruz değil, özür diliyorum. Yani ben özür dilemiyorum mesela. Sen özür diliyor musun? Hocam ben savunmuştum çoğu bölümlerde. İkimiz özür diliyoruz dersen daha mantıklı olur. Çünkü ben burada özür O dilemiyorum. kadar ağır eleştirileri hak ettiğini düşünmüyorum. O da sonuçta oyuncuydu ve senaristin yazdığını oynadı. Yeni kariyerinde başarılar diliyorum. Onun dışında İhsan'la ailesi de diziden apar topar çıktı. Yani niye girdi, neden çıktı o aileyi komple paket ettiler. Ya İhsan'ın ailesinin zaten dizide hiçbir ağırlığı yoktu bir bakıma. Tarık biraz belki ilgi çekici bir karakterdi ama boşuna eklenmişti o mafya olayları falan. Yani o Serter olayları bile gereksizdi baktığımızda. Çok fazla bir olayları uzattılar ve tam da kapatamadılar. Kötü bir finalden sonra da bence zaten hani Günger bu arada devam ederdi Günger Bey bu konuda. O kişilerle birkaç bölüm daha belki de. Ama o mevzu direkt kestirip attılar. Çok mantıklı oldu bence. Baran Bölükbaşı aslında diziye gayet yakışıyordu. Evet. Şimdi Tarık Emirtekin geldi Taro. Bence eğer Ferit ile bir çatışma yaratılacaksa neden Baran üzerinden devam etmedi? Yani Baran suçu başka birine atardı. O şekilde belki bir yeni senaryo kurulabilirdi. Ancak tamamen insanları çıkartmak istediler. Ben iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ve Ferit'le de aralarındaki o çatışma çok kuvvetliydi. Bence Baran kalabilirdi. Diğerlerini şutlayabilirlerdi ama kalabilirdi bence. En azından kendisi kalıp o hapishane süreçleri falan belki anlatılabilirdi. Ferit'le orada yüzleşmeleri olabilirdi falan. Direkt böyle hat tuş geldi. Kestirip attı, onu bölüm incelemesinde konuşuruz. İlginç bir tercih. Komple bütün aileyi paket etmek de ilginç. Çünkü orada bir de Saffet hikayesi de vardı Suna üstünden. Ya hemen bir bölümde Unutalım gitsin dendi. sadece evet Seyran'ın Hattu Çalısı'nın 2-3 diyaloğuyla göndermek oyuncuları pek hoş olmamış. Onun dışında tabii ki en önemli mevzu var. Burada uzun uzun bu konuya değindik. Bu diziye kadın senarist dedik. Ama ben direkt diziden ayrılmasını beklemiyordum senaristin. Yanına bir kadın eklemesi olmasını bekliyordum ama direkt Mehmet Barış Günger diziden ayrıldı. Senarist koltuğunu
bıraktı. Kime bıraktı onu da söyleyeyim. Leyla Uslu-Oter ve Ekim Akçay ikilisine bıraktı koltuğu. Ben buna çok şaşırdım çünkü reyting anlamında da gerçekten hani dizi bir tarih yazıyordu. Şey ilginç ya, ben geliyorum diyen herkesin gitmesi çok acayip bu noktada. Biz ona hatta bir seçim afişi bile hazırlamıştık. Zaman zaman kendisini çok eleştirdik. İlk 14 bölümde gayet iyiydi. Daha sonrasında ama bahsettiğimiz o iki olayla birlikte, İhsan'ın ailesinin girmesi ve Pelin olaylarının uzamasıyla birlikte dizi gerçekten senaryosu veya hikayesi için değil, işte Afra Saraçoğlu'yla Mert Ramazan Demir'in canlandırdığı karakterler yüzünden izlenmeye başlandı. Sosyal medyadaki eleştiriler ve popülaritesiyle birlikte birazcık takip edilmeye devam etti. Böyle olunca da o kötü finalden sonra bir çıkarmaya gidilmiş. Ama ben de çok şaşırdım çünkü dizinin reytingleri her ne kadar freni patlamış kamyon gibi demişti arkadaşım, onun gibi gitse de reytingler hep 8'den aşağı düşmüyordu. Birinciliğini koruyordu. En kötü çok küçük bir farkla ikinciliğe düşüyordu. Yani enteresan bir tercih olmuş. Günger Bey'e belki de başka bir şey yazdırıyorlardır, bilemem. Ama hani ben de şey diye bekliyordum. Ekibini güçlendirirler, devam eder en azından diye düşünüyordum. Hayırlısı olsun yani. Enteresan. Yıllar sonra bu kadar reyting alan, YouTube'da böylesine bir izlenme elde etmiş. Cuma günleri Twitter'da sürekli, artık X demek daha doğru, trend topik olduğu bir diziden bahsediyoruz. Şimdi buradaki esas başarı aslında bu işin kaleminedir, senaristedir. Biz Günger Bey'i eleştirdiğimiz noktalar oldu ama dünyayı okurdu, karakterleri o yarattı. Bu dizi eğer sevildiyse, yani Mehmet Barış Günger'in kaleminden çıkan sözler, kaleminden çıkan hikayeler vasıtasıyla sevildi. O noktada ikinci sezonda hep konuştuğumuz nokta kadın senarist eklenmeliydi. Ama ben Günger Bey'in gidişini çok doğru bulmuyorum. Ama sonuçta bu bir yapımcı kararıdır ve fanlar da sanmasınlar ki biz Günger'i istemedik, o yüzden gönderildi, öyle bir durum yok. Büyük ihtimal kendisi Yalı Çapkını'ndan daha da fazla reyting alma potansiyeli olan ve daha celebrity isimlerin oynayacağı, çünkü Afra ve Mert diziye başlıklarında o kadar da celebrity değildi. O noktada Onur Güven Atam'ın kararı doğrudur. Bakalım hangi dizide göreceğiz kendisini. Sonuçta Mehmet Barış Günger OGM'den ayrılmadı. Yalı Çapkını'ndan ayrıldı. Zaten yeni bir dizi yazdırılıyormuş kendisi. Bence kendisi de çok yıprandı bu süreçte. Çok yazıldı, edildi. Yani hiçbir senarist, bunların çoğu sanatçı insanlardır. Kendisine o denli ağır eleştirileri kabul edeceğini zannetmiyorum. İyi oldu, ferahlamıştır yani. Bir yazarın bu kadar sosyal medyayla ilgilenmesi veya ses odalarını dinlemesi mental sağlığını da bir noktada etkilerdi. Bence iyi olmuş ve bir kulis bilgisi de aldık hocamdan, yeni bir şey yazdığına, yazabilme ihtimaline dair. İnşallah hayırlı, güzel bir iş olur. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Yeni gelen senaristlerin Günger Bey'e oranla çok da bir etki ettiğini düşünmüyorum hikaye. Çünkü bazı diyaloglar bölüm hikayesiyle değerlendiririz. Çok sadece gelmiyor yani. Onun dışında bir haberim daha var. Belki dikkatinizi çekmemiş olabilir. Dizi 2 yönetmen çalışıyordu hatırlarsanız. Evet. Burcu Alptekin ve Alptekin Bozkurt beraber çalışıyordu ilk sezon boyunca. Fakat bu sezon gördük ki Burcu Alptekin tek başına yönetecek diziyi. Ya zaten görünürdeki yönetmen Burcu Alptekin'di. Şu da var. Yönetmenlerin genellikle hep arkalarında birçok yardımcı yönetmen oluyor. O yüzden ikinci yönetmene Yalı Çapkını temelinde çok gerek var mıydı? Bence yoktu. Tabii ki de tek yönetmenle de çekilebilir. Ben şey formatını daha çok seviyorum. Mesela görüntü yönetmenleri değişiyor ya arada. İkinci yönetmen olarak gelebilir farklı isimler bölümlerde. Bu da bence farklı bir dinamik de katar diziye. Çünkü bir noktadan sonra hep imza açılarla aynı planları görmeye başlıyoruz Türk dizilerin. Hem vakitten tasarruf etmek hem de yönetmenlerin belli bir dili oluyor. Farklı isimler gelirse daha güzel olabilir. Bence o tarz bir şeyler yapabilirler dijital platformlarda gördüğümüz gibi. Son haberimiz aslında dizinin bu sezonki çatışmasını oluşturacak haber. Diziye Taro Tekin ve Binnur Kaya dahil oldu. Nüket ve Nüket'in oğlu Kaya olarak diziye girdiler. Zaten haftalardır bekliyorduk. Bu Nüket kim, artık gelsin diye. Yeni sezona dahil oldular. Bu sezon yılın içerisinde geçeceğini oyuncularla yapılan basına açık röportajda da belirtmişlerdi. Bence bu yeni iki karakterle birlikte kadınlar arasında geçen bir sezonu izleyeceğiz bence. Güç mücadeleleri olacak aralarında. Ferit'le de tabii ki de Nüket'in oğlu arasında da büyük çatışma yıl içerisinde geçecek bir diziye doğru gideceğiz. Bu dizinin dinamikliğini azaltabilir tabii ki. Dış cepheden olaylar eklenmesi gerekecektir böyle bir 7-8 bölüm sonra. İlk bölümleri birazcık bu kotarır ama sezonun ana hikayesi buradaki işte altın çocuk, acaba Kaya mı olacak muhabbetleri falan ne kadar gider veya ne kadar orijinal olur tam bilemiyorum açıkçası. Sen ne düşünüyorsun hocam? Mantıklı mı sence? Yani iki hamlede doğru hamle ama burada şöyle bir sıkıntı var bence. Diziye çok entrika yaratması için getirilmiş iki karakter gibi hissettim ikinci bölüm fragmanıyla birlikte. Bence Binnur Kaya ve Taro'yu bu anlamda kullanmak çok doğru değil. Çünkü onların da kendi hayat hikayelerine odaklansak daha etkili bir hikaye izleyebiliriz. Son olarak Anadolu'da şöyle bir söz vardır. Al sana bir kaya, nereye dayarsan daya. Taro
böyle bir durumla karşılaştıracak galiba izleyenleri. Çünkü bayağı bir aileyi zorlayacak gibi duruyor. Kapatmadan önce bizim de yeni sezonumuzda koltuğumuz önden arkaya taşındı. Koltuğu bırakmadın ama arkaya taşıdın koltuğu. Böyle bir durum var. Evet, marka haklarım için gerekli sözleşmeleri henüz imzalayamadık. Bakalım ilerleyen zamanlarda belki 1-2 bölüm gözükmeler yaşanabilir. Konuk yorumcu olarak getirebiliriz yani. Henüz kalemi kırılmadı Günger Bey gibi arkadaşımın. Belki de başka projelerde yani. O zaman görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da her zamanki gibi unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Bu arada yorumlarda yeni konseptinizi ve yeni sezonda değerlendirebilirsiniz. Merakla bekliyoruz. Yorumlara bekliyoruz.